Bu haftaki incelememize hoş geldiniz. Önümüzde oldukça spesifik ama bir o kadar da karmaşık bir konu var. 2-2 biten Beşiktaş-Gaziantep FK maçı. Senin için derlediğimiz 4 farklı spor programının analizini masaya yatıracağız. Şimdi ilk bakışta sıradan bir maç gibi duruyor ama istatistik kağıdını eline alınca insan bir duruyor. Beşiktaş'ın tam 29 şut çektiği, 3'ün üzerinde gol beklentisi ürettiği bir maç nasıl olur da galibiyetle sonuçlanmaz? Bu valla adeta bir futbol gizemi. Kesinlikle bir gizem ve bu incelemede de tam da bu gizemin katmanlarını aralamaya çalışacağız. Çünkü kaynaklar bize sadece kaçan golleri anlatmıyor. Aynı zamanda bir takımın hücumdaki coşkusuyla savunmadaki çaresizliği arasındaki o derin uçurumu, çok tartışılan ve sonucu doğrudan etkileyen hakem kararlarını ve en nihayetinde bir takımın kimliğine dair çok ciddi soru işaretlerini gösteriyor. Yani misyonumuz basit. Beşiktaş için bu maç basit bir puan kaybı mıydı yoksa çok daha derin yapısal sorunların su yüzüne çıktığı bir an mıydı? Harika bir başlangıç noktası. O zaman istersen sahanın içinden, o 90 dakikada yaşananlardan başlayalım. Kaynakların ortak olduğu bir nokta var. Beşiktaş, seyir zevki yüksek, tempolu, önde basan bir oyun oynamaya çalıştı. Ama bir yorumcunun tespiti çok hoşuma gitti. Durumu o kadar güzel özetliyor ki, Beşiktaş seyirlik bir futbol oynadı ama ömürlük oynaması gerekiyordu. Bu ne demek aslında? Sahadaki karşılığı neydi bu cümlenin? Bu cümlenin sahadaki karşılığı tam bir kaos futbolu. Analizlerde kullanılan çok çarpıcı ifadeler var. Biri takım boyunun 70-75 metreye çıktı. Bu modern futbolda Inter'le eşdeğer bir durum. Yani kalecinle en ilerideki forvetin arasında devasa bir boşluk var demek. 75 metre mi? İnanılmaz. Evet, evet. Diğer bir tabir ise rulet futbolu. Topu rulet masasına koyuyorsunuz ve ne çıkarsa bahtınıza. Bu durum hücumda size sonsuz bir aksiyon, sürekli bir heyecan vaat ediyor, evet. Ama topu kaybettiğiniz an arkanızda dipsiz kuyu benzetmesi yapılacak kadar büyük bir boşlukla baş başa kalıyorsunuz. Takım resmen ikiye bölünmüş gibiydi. Bir taraf gol atmak için çırpınırken diğer taraf ne haliniz varsa görün der gibiydi. Ve bu dipsiz kuyu benzetmesi yenilenen gollerde çok somut bir şekilde karşımıza çıkıyor sanırım. Özellikle bireysel hatalar çok ön planda. Kaynaklar Gaziantep forveti Bayo'nun attığı 2 golde de savunmacıların pozisyon alma konusunda sınıfta kaldığını söylüyor. Hem de ne kalmak. Bir yorumda geçen ifade çok net. Beşiktaş bir tane Bayo'yu çözemedi. İlk golde Gökhan Sazdağ'ın, ikinci golde Emirhan Topçu'nun bariz hatalarından bahsediliyor. Bayo'nun o fiziksel üstünlüğünü kullanarak stoperleri nasıl ekarte ettiği, sırtı dönük aldığı her topla tehlike yarattığı defalarca vurgulanmış. Bu sadece anlık bir hata değil. Bu, rakip forvetin özelliklerine karşı bir önlem alınamadığını da gösteriyor. Bu da bizi daha büyük bir soruna getiriyor. Yani bu sadece o gün o iki oyuncunun kötü performansı değil, daha genel bir kadro planlaması sorunu mu? Analizler bu yönde bir sinyal veriyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Kaynaklar, özellikle bek oyuncuları Rıdvan ve Gökhan'ın performanslarının Beşiktaş seviyesinin altında kaldığını ve devre arasında en az 3, belki de 4 savunma oyuncusu transferinin artık bir lüks değil, zorunluluk olduğunu söylüyor. Hatta çok ilginç bir karşılaştırma yapılıyor. Trabzonspor'un daha az bilinen, daha düşük maliyetli ama takıma doğrudan katkı sağlayan oyuncuları nasıl bulup getirdiğiyle Beşiktaş'ın transfer politikası kıyaslanıyor. Ortaya atılan iddia şu, Beşiktaş isim alıyor, Trabzonspor'sa oyuncu alıyor. Bu da aslında sezon başı planlamasındaki temel bir felsefe farkını ortaya koyuyor. Anlıyorum. Yani takımın bir yarısı gol atmak için her şeyi yaparken diğer yarısı adeta buyurun atın diyor. Bu kendi kendine yeten bir sorun gibi. Ama kaynakların tamamı Beşiktaş'ın kendi ayağına sıktığı kurşunlara bir de dış etkenlerin eklendiği konusunda hemfikir. Maçın hakemi Kadir Sağlam ve VAR odasındaki Halil Umut Melir'in kararları Beşiktaş Kulübü'nün resmi açıklamasında kullandığı tabirle tam bir kara gece. Evet, maçın kaderini etkileyen iki kritik an var ve ikisi de kaynaklarda yoğun bir şekilde tartışılıyor. Birincisi, Gaziantep'in ilk golünden hemen önceki ofsayt tartışması. Burada işin içine teknoloji de giriyor. Tartışmanın merkezinde yarı otomatik ofsayt sisteminin oluşturduğu görüntü var.
Normalde bu teknolojinin insan hatasını ortadan kaldırması beklenir değil mi? Hani milimetrik ölçümlerle. Evet, tüm tartışmaları bitirmesi gerekir normalde ama öyle olmuyor anladığım kadarıyla. Tam tersi, teknolojinin kendisi bir tartışma konusu haline geliyor. Aynen öyle. Kaynaklara göre tam da bu teknolojiyle oluşturulan çizginin kendisi şüpheli. Yorumcuların genel kanısı offside çizgisinin Beşiktaşlı oyuncunun ayakkabı ucundan değil de topa doğru hamle yapan Gaziantep'li oyuncunun dizinden çekildiği yönünde. Ve bu haliyle bile, yani yanlış yerden çekildiği iddia edilen çizgiyle bile pozisyonun offside olduğu yönünde çok ciddi bir fikir birliği var. Bu durum teknolojinin nasıl kullanıldığına dair büyük bir güvensizlik yaratıyor tabii. Yani normalde kesinlik getirmesi gereken bir sistem daha fazla kafa karışıklığına yol açıyor. Bu gerçekten ironik ve bu o geceki tek büyük tartışmalı karar da değil. İlk yarının sonunda Jota'nın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyon kaynaklara göre daha da net bir hata. Çok daha net. Neredeyse analizini gördüğümüz tüm yorumcular bu pozisyon için ağız birliği yetmişçesine %100 penaltı ifadesini kullanıyor. Sadece bir faul değil, oyuncunun sakatlanmasına yol açan sert ve kontrolsüz bir müdahaleden bahsediliyor. Buna rağmen ne sahadaki hakem Kadir Sağlam ne de VAR odasındaki tecrübeli bir isim Halil Umut Meler pozisyonu inceleme gereği bile duymuyor. Bu durumun programlarda büyük bir şaşkınlık ve öfkeyle karşılandığını söyleyebilirim. Bu bireysel hatalar aslında daha genel bir eleştiriyi de beraberinde getiriyor gibi. Bir yorumcunun ifadesi çok dikkatimi çekti. Türkiye'deki hakemler kuralları biliyor ama futbolu bilmiyorlar. Bu ne demek tam olarak? Bu aslında oyunun ruhunu okuyamamak demek. Yani kural kitabında yazan her şeyi ezbere bilebilirsiniz ama bir müdahalenin şiddetini, oyuncunun niyetini, pozisyonun oyunun gidişatındaki önemini doğru yorumlayamazsınız. Jota'nın pozisyonu bunun en net örneği. Futbolu bilen bir hakemin o müdahalenin basit bir omuz omuza mücadele olmadığını anlaması beklenir. Bu eleştiri, hakemliğin sadece kural bilgisi değil, aynı zamanda bir oyun sezgisi gerektirdiğini vurguluyor. Ve gerilim o kadar yükselmiş ki, Beşiktaş'ın resmi açıklamasında Halil Umut Meler için Beşiktaş düşmanlığıyla bilinen gibi son derece ağır bir ifade kullanılıyor. Bu da artık iplerin koptuğunu gösteriyor. Anlıyorum. Yani sahada taktiksel bir kaos var. Buna bir de sonucu etkileyen çok tartışmalı hakem kararları ekleniyor. Bu fırtınanın tam ortasında da doğal olarak teknik direktör Sergen Yalçın duruyor. Kaynaklar fatura ona mı kesilmeli konusunda tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda sanırım. Tam anlamıyla. Birinci grup, ki bu görüş özellikle taraftar forumlarında ve bazı köşe yazılarında çok baskın, hocayı tamamen savunuyor. Onların argümanı şu: hoca ne yapsın? Takım 29 şut çekiyor, 3'ün üzerinde gol beklentisine ulaşıyor ama topu bir türlü içeri atamıyorsa. Stoperler bu kadar çocukça hatalar yapıyorsa, topu kaleye de mi o soksun? Bu aslında anlaşılır ve haklı bir isyan. Bir teknik direktörün etki alanı bir yere kadar sonuçta. Çok haklı bir isyan. Bir antrenör oyuncusuna doğru pozisyonu aldırır, doğru şut açısını yaratır ama son vuruşu yapamaz. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Az önce bahsettiğimiz o rulet futbolunun. Takım boyunun 75 metreye çıkmasının mimarı da sonuçta teknik direktör değil midir? Bu yönde de ciddi eleştiriler vardır mutlaka. Elbette. İşte o noktada taktiksel eleştiriler devreye giriyor. Özellikle orta sahanın sadece 2 oyuncuyla oynanmasının takımı geçiş hücumlarına karşı inanılmaz savunmasız bıraktığı belirtiliyor. Eleştiri şu: Beşiktaş'ın öndeki coşkulu baskı planı arkadaki karşılama stratejisiyle hiç desteklenmiyor. Bu da her top kaybını potansiyel bir tehlikeye dönüştürüyor. Ayrıca Cengiz'in sakatlığından sonra oyuna müdahalede geç kalındığı, hamlelerin maçın gidişatını değiştiremediği de diğer bir eleştiri konusu. Yani bir taraf elindeki malzeme bu derken, diğer taraf bu malzemeyle daha dengeli bir yapı kurulabilirdi diyor. Bu taktiksel kaos ve dengesizlik sahadaki oyuncuların ruh halini de doğrudan etkiliyor olmalı. Ve bu noktada tüm oklar takımın beyni ve kaptanı olarak görülen Orkun Kökçü'ye dönüyor. Ama kaynaklar onu hem bir kahraman hem de bir nevi sorunun parçası olarak görüyor galiba, değil mi? Kesinlikle. İşte başta konuştuğumuz o rulet futbolunun oyuncu üzerindeki etkisini en net Orkun'da görüyoruz.
Bir yanda takımın oyun aklı, pas istasyonu, yaratıcısı olmaya çalışıyor. Diğer yandaysa takımın savunma zaaflarından kaynaklanan o büyük boşlukları kapatmaya çalışırken sinirleri inanılmaz yıpranıyor. Sahadaki o agresif tavırları, çok erken gördüğü ve onu maçın geri kalanında sınırlayan sarı kartı, Abraham'ın kaçırdığı bir golden sonra adeta yere yığılıp isyan etmesi, tüm bunlar taşıdığı yükün ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. Kaynakların onun bu tavırlarını eleştirmesiyle takımın bu taktiksel dağınıklığı arasında doğrudan bir bağ var aslında. Bu durum yorumcuları ilginç bir soru sormaya itmiş sanırım. Orkun Beşiktaş'a geldiği için pişman mıdır? Bu, bir oyuncunun takımla olan bağını sorgulayan çok ağır bir soru aslında. Çok ağır bir soru ve bir oyuncunun mental durumunun ne kadar zorlandığını gösteriyor. Ama Orkun'un bu çırpınışının yanında parlayan isimler de var. Mesela Vaslav Černý, normalde kanat oyuncusu olmasına rağmen, forvet arkası gibi farklı bir rolde oynamasına rağmen takımın en üretken, en çok pozisyon hazırlayan ismi olarak övgü alıyor. Golü atan Elbilal Ture ise tam bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir yandan attığı kritik golle takımı maçta tuttuğu için alkışlanıyor, diğer yandan hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda kaçırdığı, atılsa maç biterdi denilen iki net pozisyon yüzünden eleştiriliyor. Ve tabii ki bu kadar çok pozisyonun kaçırıldığı bir maçta karşı kalecinin de hakkını vermek lazım. Gaziantep kalecisi Zafer Görgen'in performansı tüm kaynaklarda istisnasız olarak maçın kırılma noktası olarak gösteriliyor. Kesinlikle rakam ortada, tam 11 kurtarış. Bazı kaynaklar bunu kariyer maçı olarak nitelendiriyor. Özellikle maçın son anlarında yaptığı kurtarışlarla takımına 1 puanı adeta hediye ediyor. Beşiktaş'ın hücumdaki üretkenliğine ve beceriksizliğine bir de olağanüstü bir kaleci performansı eklenince 29 şutun neden galibiyete yetmediği daha net anlaşılıyor. O zaman toparlayalım. Başta sorduğumuz o gizemli soruya, yani 29 şut çeken, 3'ten fazla gol beklentisi üreten bir takım nasıl kazanamaz sorusuna geri dönelim. Kaynaklardan süzdüğümüz cevap adeta bir mükemmel fırtına senaryosu gibi. Hücumda her şeyi deneyen ama son vuruşlarda beceriksiz bir takım, savunmada ölümcül bireysel ve taktiksel hatalar, sonucu doğrudan etkileyen 2 kritik hakem kararı ve karşısında kariyer maçını oynayan bir kaleci. Tüm bu faktörler bir araya gelmiş. Aynen öyle. Ve bu analiz bize gösteriyor ki bu maç Beşiktaş için sadece kaybedilmiş 2 puan değil, çok daha derin ve yapısal sorunların bir yansıması. Hücumdaki o göz alıcı parlaklık, savunmadaki ve kadro planlamasındaki temel sorunları sadece bir süreliğine maskeliyor gibi duruyor. Bu bir kerelik bir kaza değil, bu sistemin kaçınılmaz bir sonucu gibi okunuyor kaynaklarda. Gerçekten de bu maç bir futbol takımının ne kadar kırılgan dengeler üzerine kurulu olduğunu gösteren harika bir vaka analizi oldu. Bu analizden sonra size de şu soruyu bırakalım o zaman. Bir takımın karakterini ve kimliğini hücumda yarattığı sayısız pozisyon mu belirler, yoksa savunmasının en zayıf anındaki sağlamlığı mı? Bu maçın cevabı sanırım oldukça açık ve Beşiktaş için de bir o kadar düşündürücü.